Naci-Sızöllös'ün ölümcül gününden sonra, John Kemeny'nin sadık takipçileri Macaristan'a kaçtı. Sadakatlerini düşmüş prensin oğlu Simon Kemeny'e devretti. Ama batan bir dava için pek az dost kalır. Genç Kemeny'nin grubu hızla erirken, Apafi'nin çevresi hızla genişliyordu. Zafer onun konumunu sağlamlaştırmıştı. Ülkenin büyük adamlarını birer birer kazandı. Kasaba valileri, magnalar, kalelerin komutanları. Kısacası herkes birbirinden önce saygısını sunmaya koşuyordu. Krallığın tüm mülkiyetleri onu prens olarak tanıdı. Yalnızca birkaç kale hala direndi. Kemeny'nin Alman garnizonları yerleştirdiği kaleler. Klausenburg da aralarındaydı. Bu arada Kuçuk Paşa, ordusu takviye edilerek Apafi'yi o şehrin surlarının altına getirdi. Hidelve'de çadırını kurdu. Eski kasabaya karşı, o zaman yalnızca saman kulübelerinden oluşan bir yerde. Ve orada yeni prens ilk resepsiyonunu yaptı. Sabah daha doğmamıştı ki Apafi'nin çadırı bir ordu gibi ziyaretçiyle dolmuştu. Dilekçeciler, hürmet sunanlar, yöneticiler. Prens büyülenmiş gibiydi. Kendisine sunulan her arzuyu yerine getirebileceği konumunun tatlı yeniliğiyle mest olmuştu. Kalbinde kimseye hayır demek istemiyordu. Nalajzi ve Dajzo çizmelerini giymeyi bitirmeden oradaydılar. Kapıda gülümseyen yüzlerle bekleyen bir grup insanı tanıttılar. Apafi tuvaletini hızlandırdı, kimseyi bekletmek istemiyordu. İlk dirsek vurarak içeri girenler arasında Kont Ladislaus C. Saki vardı. Oğlunu prense sayfa olarak sunmaya geldi. Aynı oğul, birkaç hafta önce John Kemeny'nin bardağını doldururdu. Apafi böyle bir teklife ne kadar minnettar olduğunu anlatacak kelime bulmakta güçlük çekiyordu. Ardından Usta Gabriel Haller geldi. Sanki hiç eğilip boyun eğmeyecekmişçesine duruyordu. Ama etkileyici bir konuşma yaptı. Her onda bir kelime onur unvanıydı. Apafi, majesteleri, diye anılmaktan duyduğu çocuksu sevinci neredeyse gizleyemiyordu. Ve Usta Gabriel Haller'i hemen yemeğe davet etti. Daha sonra çadırın arka kısmına bir sedir yerleştirildi. Mütevazı prens oturmayı kesinlikle reddetti, ta ki kardeşi Stephen nazikçe ama kararlıca ısrar edene kadar. Ve o zaman bile her talibini karşılamak için ayağa kalkmakta ısrar etti. Her görüşmenin sonunda onları kapıya kadar uğurladı. Her türden dilekçeciler, hürmet sunanlar, ziyaretçiler birer birer gelip gitti. Apafi'nin yanında Nalajzi, Dajzo, Stephen Apafi ve John C. Serey vardı. Majestelerini defalarca oturması için teşvik ettiler. Sadakat yeminleri alındıktan sonra, kalelerin komutanları anahtarlarını prensin eline teslim etti. Ardından dava sahipleri tek tek tanıtıldı. İlk sıraya Fogaros'un gardiyancısı Usta Martin Pop geçti. Mütevazıca, kalenin valiliği için dilekçe vermişti. Eski vali Simon Kemeny'e kaçmıştı çünkü. Apafi onu aklında tutacağına söz verdi. Sonra Hermannstedt'in başyargıcı Usta John Sızasi geldi. Gözlerinde yaşlarla, vatandaşları onu zulme uğratıyordu ve kendini prensin korumasına teslim ediyordu. Apafi onu hemen kanatları altına aldı. Ardından Usta Moses Zagoni geldi. Kemeny zamanından kalan hesaplarda belirli bir bakiyeyi silmesi için prense yalvarıyordu. O da Apafi'nin tesellisiyle yanından ayrıldı. Son olarak, kısa bir koyun derisi ceketli, kalın yapılı, sağlam bir sızekler geldi. Kendini Olaf Falva'nın temsilcisi olarak tanıttı. Saygı sundu Apafi'ye kendi bölgesi adına. Ve iki tuhaf dilekçe sundu. Birincisi, Olaf Falva ile Klausenburg arasındaki mesafe bundan böyle yalnızca 2 mil sayılsın. Gerçek mesafe, herkesin bildiği gibi, 20'den fazlaydı. İkincisi, atı olmayan kişinin yürüyerek gitmesi yasal olarak düzenlensin. Prens gülerek her ikisine de alışılmadık bir kolaylıkla uydu. Bu saçmalıklar onu öyle bir neşeye büründürdü ki, gezgin bir bilge, adı Clement olan eğri burunlu, uzun bacaklı, tepeden tırnağa tilki derisi pelerin giymiş bir adam, cesurca Apafi'nin yanına yaklaştı. Dizlerinin üstünde büyük bir parşömen rulosu uzattı. Prens onu aldı ve açtı. İçinde Apafi ailesinin tüm soy ağacı vardı. Yeşil yapraklı bir aile ağacı. Ailesi ünlü Betlen ve Báthory ailelerine bağlanıyordu. Kral Samuel Aba'ya kadar izleniyordu. Oradan Huba'ya, 7 orijinal Macar liderinden birine. Daha da yükseğe, Attila'nın en küçük oğlu Kısakaya. Ve ondan kadın soyundan İmparator Konstantin Porfirogenitus'a. Erkek soyundan ise Nimrod'a. Kaydedilmiş ilk dünyevi krala. Bu bol iltifat parçası Apafi'yi biraz rahatsız etmişti. Ama küstah şairi kovamadı.
Bir avuç dukayla göndereceğine ve soy ağacını da bir aksesuar olarak yanına katacağına karar verdi. Prensin iyi mizacı yine de hiç bozulmadı. Yanındaki Nalajzi ve Dajzo'ya döndü ve dedi: "Senin için kesinlikle yapabileceğim bir şey yok mu? Başından beri yanımda durduğun sadakate nasıl karşılık vereceğim?" Nalajzi ve Dajzo bu soruyu beklemiyorlardı. Uzun zamandır kafalarını zorluyorlardı ne istemeleri gerektiği konusunda. En büyük kaygıları çok az istememekti. "Kötü hizmetlerimin ödülünü sizin iyiliğinize bırakıyorum, majesteleri," dedi Nalajzi. İçinden ise Szekler'in Beldin'in yerine başka bir kaptan general gerektirdiğini düşünüyordu. "Majesteleriniz için yapabildiğim az şey, bahsetmeye bile değmez," dedi Dajzo. Ama aklında Klausenburg valiliği vardı. Banfi'nin kaçışıyla boşalan o görev, tam ona göreydi. Apafi onlara iyi niyetle bakıyordu. Ve şüphesiz ikisini de özel danışman yapacaktı. En azından dışarıdan bir karmaşa olmasa. Korumalar çadırın perdelerini kenara çekti. Kuçsuk Paşa içeri girdi. Prens hemen yerinden fırladı ve onu karşılamaya gidecekti. Ama Stephen Apafi onu kolundan tuttu ve kulağına fısıldadı: "Türk'ün huzurunda onurunu koru. O yalnızca küçük rütbeli bir paşa. Sen ise Transilvanya'nın egemen prensisin." Bu uyarıya rağmen Apafi, Kuçsuk ona oturmasını işaret edene kadar rahatlayamadı. Türk prensin huzurunda ayakta kalıyordu. Ama ikisi arasında bir fark vardı. Apafi'nin yüzünde yalnızca nezaket ve küçümseme vardı. Kuçsuk ise tümüyle kibir ve onurdan oluşuyordu. "Benim adıma üstlendiğiniz emekler ve tehlikeler için minnettarlığımı nasıl gösterebilirim?" diye sordu Apafi, içten bir heyecanla. "Bana değil, İmparatorluk Efendime teşekkür edeceksin," diye yanıtladı Kuçsuk kuruluğuyla. "Seni Transilvanya tahtına oturttuğumda onun iradesini yerine getirdim. Tanrı'nın yardımıyla düşmanlarını dağıttım. Yalnızca bir kale hala direnç gösteriyor. Onu ele geçirdiğimde tüm görevimi yapmış olacağım. Geri kalanı senin sorumluluğundadır. Yarın Klausenburg'u kuşatacağım. Ne olursa olsun, şehir düşecek. O düştüğünde diğerleri de uyacaktır. Eyalet bandıriyasını da çağırmam gerekiyor mu?" diye sordu Apafi. "Onlara ihtiyacım yok," diye yanıtladı Kuçsuk. "Evde kalsınlar, kendi işlerine baksınlar. Kendi askerlerim her şeyi yapacak." Apafi Paşa'ya cömertliği için teşekkür etmek üzereydi ki, aniden herkesin çadırın yan girişlerinden birine baktığını fark etti. Biri az önce sessizce içeri girmişti. Prens de aynı yöne baktı. Ve gördüklerine baktı. Önündeki görüntü onu, Transilvanya'yı, Kuçsuk Paşa'yı, Klausenburg'u ve her şeyi unutturdu. Çünkü önünde güzel ve görkemli eşi duruyordu. Anna Bornemisza. Gerçekten kraliçe gibi bir hayaletti. O otoriter yüz ifadesi, sanki saygı duruşunu kendiliğinden gerektiriyordu. Ne kadar da gururla bakabiliyordu etrafına. Giysisinde gösteriş izi yoktu. Ama böyle konuşan, böyle parlayan gözlerin mücevhere ihtiyacı var mıydı? O kraliyet formu için kadife ya da ermine gerekiyor muydu? Apafi'nin ayrılışından beri onu ilk kez görüyordu. Hastalıktan öncekinden 2 kat daha güzel görünüyordu. Mutluluk ve rahatlık yüzüne şeffaf bir parlaklık getirmişti. Gözleri artık hüzün yaşlarıyla solmadan, öncekinden daha saf bir aydınlıkla parlıyordu. Uzun süredir dudaklarında yalnızca neşe vardı. Figürü simetrisini kaybetmeden daha dolgun ve yuvarlak bir hal almıştı. Tüm yüz hatlarında ve hareketlerinde görünür olan bilinçli onur, onun görkemli varlığının ayrılmaz parçasıydı. Apafi, eşini görünce tüm onur ve nezaket kurallarını unuttu. Yerinden fırlayıp ona koştu. Elini tuttu. Göğsüne bastırdı. Tıpkı eskiden olduğu gibi, basit bir subay ve onun ağzı ve yanakları için öyle içten bir selamlamaydı ki. Orada toplanan krallık mülkleri bu sahneyi büyük bir dikkatle izledi. Anna, kocasının göğsüne sıkıca sarıldı. Selamları dudaklarıyla nazikçe karşıladı. Ama büyük, samimi gözleri kocasının omzunun üzerinden orada bulunan herkesin yüzlerine dikkatle bakıyordu. Bakışları bir an için her birinin üzerinde durdu. Bu evliliksel okşamaların Apafi için sonu gelmeyecekmiş gibiydi, ta ki Anna kollarından sıyrılarak gülümseyerek dedi: "Kalbini yalnızca bana döküyorsun. Ama burada payını alması gereken bir başkası da var." Ve bununla hanımefendisini takip eden Dame Sarah'a işaret etti. Gülümseyerek içeri girmiş ve şimdi Apafi'nin gözleri önünde güzelce uyuyan bir bebeği açıyordu. İyi hemşire onu ipek bir goblen içinde sallıyordu. Sevinçten kendini kaybeden Apafi çocuğu kollarına aldı. Küçük yuvarlak yüzü tekrar öptü.
Çocuğun uyuyup ağlamadan sarılmasına izin verildi. Babanın sakalına tutundu küçük, ipeksi kollarıyla. Bu doğal olarak babayı tarif edilemez bir mutluluğa taşıdı. Etraftaki beyefendiler zorunlu olarak prensi kutladılar. O ise sevinçten sarhoş olmuş, oğlunu onlara göstererek dedi. Ne kadar ciddi olduğuna bak. Ağlamıyor bile. Ne mükemmel küçük bir adam. Evet, öyle. Bu arada Anna, Stephen Apafi'ye işaret etti ve ona fısıldadı. Eminim beyefendiler prensin ailesiyle olan endişelerini ve sevinçlerini kısa süreliğine kamu işlerinden uzaklaştırdığına kötü bakmaz. Majesteleri, ağzımdan kelimeleri aldı, diye yanıtladı Stephen. Ben de aynısını beyefendilere söyleyecektim. Ve saray mensuplarına dönerek prensi bir süreliğine ailesinin kucağında bırakmalarını rica etti. Beyler bu isteği doğal buldu ve hemen çekildiler. Kuçsuk Paşa'ya saygıyla yol verdiler. Anna kendini eşiyle yalnız bulur bulmaz, çocuğu kollarından aldı, Sarah'a geri verdi ve ikisini de gönderdi. Apafi şimdi ona yeni bir şefkat gösterisiyle yaklaştı. Ama Anna elini tuttu. Gözlerine içtenlikle baktı ve dedi. Transilvanya prensine geldim. Apafi onun sabit bakışıyla biraz ürperdi. Ama o bunu fark ederek tekrar yanına yakın oturdu ve nazikçe dedi. Prensin bana kocasından daha fazla ihtiyacı olabileceğini düşünmeye başlamıştım. Sonra dayanılmaz bir gülümsemeyle ekledi. Umarım iyi niyetlerimi yanlış anlamazsın. Apafi karısını kucakladı ve yanına oturttu. Sedir ikisini de rahatça taşıyordu. Güzel eşi kocasının dizine yarı oturmak zorunda kaldı. Ama bu ikisini de rahatsız etmedi. Haklısın, dedi Apafi. Burada olman güzel. Seni görmediğimde, hep bir şeyimin eksik olduğunu hissederim. Her halükarda, etrafımdaki beyefendilerin yargısına göre seninkini tercih ederim. Bu beyefendiler kim, diye sordu Anna. Hepsini isimleriyle biliyor olmalısın. Uzun boylu adam Ladislaus C. Saki. Oğlunu bana sayfa olarak teklif ediyor. Vakit kaybetmiyor. Çok kısa süre önce o çocuk John Kemeny'nin sayfasıydı. Apafi kasmaya başladı. Büyük bıyıklı adam Gabriel Haller. Anna hayretle ellerini birbirine vurdu. Ne, o da burada? Onda ne suç buluyorsun? Sana söyleyeyim. O her zaman düşmanlarınızın casusuydu. Kemeny'e, senin yerleşmen ve Kuçsuk Paşa'nın Segesvar'a varışına dair ilk haberleri o ulaştırdı. Apafi'nin yüzü daha da karardı. Ve o beyefendiyi yemeğe davet ettim, diye dişleri arasından mırıldandı. Peki Nalajzi ve Dajzo sizi bu kadar iyi tanıyan birisi olarak, bir şey ister mi sizden? Onlar her zaman yanımda olan sadık takipçilerimdir. Ama lütfen, bu yüzden onları dünyanın en yüksek mevkilerine taşımayın. Sorumlu pozisyonlardaki basit, cahil adamlar, aydınlanmış düşmanlardan çok daha tehlikelidir bir devlet için. Hepsini ödüllendirin, ama yalnızca yetenekleriyle orantılı olarak. Öyle yapacağım, diye yanıtladı rahatsız olan prens. Ama Anna konuyu bırakmadı. Usta John Sızası burada ne yapıyor? Onu gördüm ben de. Zavallı adam zulme uğruyor, diye karşılık verdi Apafi. O adam hakkında kötü söylentiler var. Ve oldukça yüksek sesle söyleniyor. Genç Sakson kızlarını onun için kaçırdıkları ve acımasız arzularına feda ettikten sonra onları zehirle ortadan kaldırdığı söyleniyor. Ebeveynler kızlardan onu suçladı ve o sana hayran kalarak yanına sığınacağını düşünüyor. Apafi öfkeyle yerinden fırladı. Eğer öyleyse, Usta Sızasi'ye kapıyı göstereceğim. Benim örtümün altında sığınak bulamaz. Peki o dürüst, yırtık giysili Sızekleri buraya ne getirdi, diye sordu Anna. Görünüşe göre her şeyi öğrenmeye karar vermişti. Onun yüz ifadesi bana hiç çekici gelmedi. Sızekler, sadelik kıyafeti giydiğinde her zaman en tehlikeli olanıdır. Prens aniden bir neşeyle kaplandı. Gülmekten kendini zar zor tuttu. O, Olaf Falva'nın temsilcisiydi, dedi. Bu yeri duyunca Anna bile gülümsemekten kendini alamadı. Olaf Falva'nın iyi insanları, diye devam etti Apafi hala gülerek, insanları çarşaflarla kiliseye taşıyıp nöbetleri döverek öldürüyor. Korkarım ki yoksul insanlar çok kötü karalanıyor. Basit insanlar bunlar, ama bence yöntemleri tamamen çarpık ve kurnaz. Ama o zaman merdivenleri ormanda yatay olarak taşımakta bir yanlışlık var mı? Evet, ama neden? Duyarsınız. Kaptan General onları ormanı boşa harcamaktan yasaklamıştı. Ama aynı zamanda karga yuvalarını yıkmak için gönderdi onları. Bu yüzden yuvalara ulaşmak için merdivenleri ormana yatay taşıdılar ve yollarında duran her ağacı kesmek için bir bahane buldular. İyi açıklandı.
Ama tepeli bölgelerde tarlalarının sonuna kadar sürmediklerini inkar edemezsiniz. Dünyanın oradan devrileceği korkusuyla kenara kadar gidemiyorlar. Bunu yapıyorlar çünkü kenar çizgisi sert kayalık, saban oraya nüfuz edemez. O zaman temsilcileri arasında modası geçmiş kısa koyun derisi ceket giyenler hakkında ne diyeceksiniz? Olaf Falva milletvekilinin giydiği ceketin 12 yıl önce Klausenburg diyetinde başka birinin sırtında olduğuna yemin ederim. İyi insanlar, diye karşılık verdi prenses, bir milletvekili olarak diyette çok az konuşmak zorundadır. Ama saatlerce oturmak için giymesi gereken ceket mümkün olduğunca rahat olmalıdır. Her şeyin sebebini bilir gibisin. Ama şimdi şunu açıkla, bu sızeklerin benden ne koparmaya çalıştığını anlayabildin mi? İki şey için dilekçe verdi. Birincisi, Olaf Falva ile Klausenburg arasındaki mesafe bundan böyle sadece 2 mil sayılsın. Ah, Sancta Simplicitas, diye bağırdı Anna. Bölgelerinin 2 mil yakınındaki herhangi bir yerde kereste satışına izin veren bir tüzükleri var. Bu nedenle Klausenburg pazarı onlara açılmış oldu. Gerçekten haklısın, dedi Apafi inanarak. Şimdi ikinci dilekçelerinden de şüphelenmeye başladım. Atı olmayanın yasal olarak yürüyerek gitmesi gereksin istiyorlar. Bende var, diye bağırdı Anna, bir an düşündükten sonra. Olaf Falva yakın zamanda bir posta istasyonu haline getirildi. Kuryeler oraya at talep etme hakkına sahip. İyi insanlar bu yeni yükü ağır buldular ve kuryeleri yürüyerek Olaf Falva'ya zorlamak için bir yasa çıkarmak istediler. Apafi öfkeyle masaya vurdu. Küstah yaramaz, benimle böyle şaka yapmayı düşünerek. Pekala, nasıl gülümsemelerini durduracağımı göreceksin. Sonra durdu. Ama beyefendileri tekrar kabul etme zamanı değil mi? Bir kelime daha, Apafi, dedi Anna nazikçe. Kadifemsi kollarını kocasının omzuna koydu. Kuçsuk Paşa'yı misafirleriniz arasında gördüm. Klausenburg'u almak için mi geldi? Apafi kafasını geriye attı. Çok şaşırmıştı. Elbette, Klausenburg'u almak için buradayız. Ve onu almak Kuçsuk'un işi. Michael, diye bağırdı prenses, gözyaşları içinde yalvaran bir tonla. Klausenburg'da bir Türk garnizonuna mı izin vereceksiniz? Osmanlıların bir kez ele geçirdikleri Macar kalesinden vazgeçmeye hiç istekli olduğunu unuttun mu? Klausenburg'un senin krallığının başkenti olduğunu, duvarlarının içinde kendi halkının, kendi yoldaşlarının, kendi dindaşlarının yaşadığını bilmiyor musun? Ve sen onları bir saldırıyla hedef mi alacaksın? Türkler müttefikin olabilir, ama sonuçta onlar yabancılar. Ve halkına zarar vermelerine izin vermemelisin. O kuleleri, o evleri görebiliyor musun? Vatandaşlarının evlerini, Tanrı'nın kiliselerini, kuşatmacıların ateşleriyle yakmak zorunda mısın? Anneleri bebeklerini kollarında tutarken sana haykırmalarına izin mi vereceksin? Ve ülkenin başkentine zaferle girişini, o kadınların ve çocukların parçalanmış bedenleri üzerinde mi gerçekleştireceksin? Apafi yerinden kalktı. Alnı terle ıslanmıştı. Yüzünde istemsiz bir pişmanlık okunuyordu. Hayır, Anna, ben bunu istemiyorum. Beni nasıl bu kadar kalpsiz sanıyorsun? Bir tek kadının gözyaşlarına bile dayanamayan biri, bütün bir ulusun feryatlarına sağır mı kalacak? Ama ne yapmalıyım? Bandırı'yı kasabaya yatırım yapmaya çağırıp garnizonun teslim olmasını sağlamak istiyordum. Ama Kuçsuk Paşa ile nasıl başa çıkacağım? Saldırmaya kararlı, onu nasıl durduracağımı bilmiyorum. Bu konuda dikkatli ol. Transilvanya'daki Türk birliklerinin komutanları, Büyük Vezir'in Erseküyvar'daki ordusuna yeniden katılmak için fermanlar aldı. Kuçsuk da şüphesiz böyle bir ferman almıştır. Bunun farkında değildim. Bu yüzden acelesi var, öyle mi? Divandan sana da benzer bir yetki geliyor. Ve bu yetkinin sana çoktan ulaşmış gibi davranarak, Paşa'yı Klausenburg kuşatmasını dostça kaldırmaya ikna etmek kolaylaşır. Deneyeceğim, Anna, deneyeceğim, diye bağırdı Apafi, çadırda aşağı yukarı yürüyerek. Halkıma borçluyum. Onlara sırtımı dönüp kaleyi ateş ve kılıçla zorla aşmaktansa. Ama onlara sırtını dönmemelisin, diye yanıtladı çekingen hanımefendi. Kaleyi ele geçirmenin başka yolları da var, ateş ve kılıca başvurmadan. Apafi hareketsiz durdu. Karısına sorgulayan bir bakış attı. Ona daha da yaklaştı ve kulağına fısıldadı. Klausenburg'a gelmeden önce, kasaba içindeki iyi niyetlilerden bazılarına gizlice talimat verdim. Garnizonun bizim tarafımıza geçmesini sağlamaya çalışıyorlar. Bu sabah casuslarımız bize bildirdi, piyade hazır. Dışarıdan ilk trompet sesi duyulduğunda, kapıları açıp bize katılacaklar. Yalnızca süvari kaldı.
O da tek başına direnç gösteremez. Canım, diye haykırdı Apafi hayranlıkla. Gerçekten prenses olarak doğmuşsun. Anna kocasını nazikçe kolundan tuttu. Onu sedire götürdü ve oturttu. Asa oyuncak değil, Apafi, dedi içtenlikle. Asla unutma, gelecek nesiller prensliği yargılayacak. Bir hükümdarın her hareketi, her sözü, binlerce insanın yok olması ya da kurtuluşu anlamına gelebilir. Yaptığın ve söylediğin her şeyi bu şekilde düşün. Ve şimdi, Tanrı seninle olsun. Kararlı ol. Anna, yüce bir ifadeyle prensin alnından öptü. Tam o anda gözü gezgin bilginin parşömen rulosuna takıldı. Bu hangi sefer planı, diye bağırdı, parşömeni eline alarak. Apafi onu almaya kalktı ama artık çok geçti. Anna çoktan açmıştı. Gösterişli soy ağacına hızlıca göz attıktan sonra, bunaltıcı bir ifadeyle huzursuz prense baktı. Bunu bestelemesi için birini buldun mu? Kesinlikle hayır, diye yanıtladı Apafi enerjik bir şekilde. Utanmaz bir şair zorla önüme geldi. O zaman ateşe at, diye yanıtladı karısı, gözleri görünüşe göre çok rahatlamıştı. Tam da yapacağım şey buydu. Sonra birkaç dukat vereceğim ona. Birkaç kırbaç darbesi çok daha uygun olurdu, diye haykırdı Anna öfkeyle. Ama kısa süre sonra yüz hatları tekrar yumuşadı. Ve kocasına nazikçe dedi. Güçlü ol, prens ol, sadıkları koru, tövbe edenleri affet, iltifatçılardan nefret et. Bununla birlikte alçak bir reverans yaptı. Kocasının elini öptü ve selamı geri verilmeden çadırdan çıkıp kayboldu. Apafi hemen Kısere'yi çağırdı. Beyefendileri tekrar kabul etmesini emretti. Onlar hala ön odada bekliyordu. Saray mensuplarının yüz ifadelerinden okunabiliyordu, sanki üzerlerine yazılmış gibi. Apafi'nin ikna edilebileceğini ve her şeyi isteyebileceklerini düşünüyorlardı. Mutlu aile sahnesinin onu zihinsel bir gevşekliğe sürüklediğini varsayıyorlardı. Stephen Apafi ise kardeşindeki değişimi fark etmişti. Apafi'nin yüz hatları şimdi bir ifade taşıyordu. Onur, kararlılık ve bir prense yakışır enerji. Sadık dostlarım, diye bağırdı Apafi, sert ve kararlı bir sesle. Kendisine hitap edecek birini beklemeden. Bize sunulan dilekçeler konusunda, uygun cevaplarla sizi reddederiz. Saygınızı tüm takdir ve güvenle kabul ediyoruz. Her zaman sadakatinizle devam edeceğinize inanıyoruz. Sen, Ladislaus C. Saki, eve dönmene izin veriyoruz. Ailenin sevinçlerinden sizi daha fazla mahrum etmeyeceğiz. Oğlunuz için ise kendi masraflarımızla yurt dışında eğitim alacak, uygun hizmete hazır olana kadar. Kont Ladislaus C. Saki, gerçekten alaycı bir yüzle eve dönme iznine teşekkür etti. Hayatı boyunca tüm ailesiyle birlikte sarayda kalmayı tercih ederdi. Prens Gabriel halleri tamamen görmezden geldi. Ama Nalajzi ve Dajzo'ya döndü. Onlar utanarak ve mütevazı görünmeye çabalıyordu. Sadık Stephen'ımızın tutkunu ve sevgisi göz önünde bulundurularak. Nalajzi her zaman lehimize tanıklık etmiştir. Onu mahkememizde ilk bekleyen beyefendi olarak atıyoruz. Ve sen, John Dajzo, C6 Zerda komutanı olarak atıyoruz. Her iki beyefendi de beklediğinden çok daha azını almıştı. Nalajzi gülümsedi, ama içinde tamamen hayal kırıklığı ve öfke vardı. Dajzo memnun görünmeye çalıştı ama kulaklarına kadar kızarmıştı. Prense teşekkür etmekte güçlük çekiyorlardı. Bu arada Usta Pok tamamen gözden kaybolmamak için, dirsekleyerek öne doğru ilerlemiş, dürüst Kısere'yi tamamen örtmüştü. Cesere mütevazıca ona yol verdi. Ama Apafi ona işaret etti. "Neden bu kadar geri planda duruyorsun?" dedi. Usta Pok, işaretin kendisi için olduğunu sanarak daha da yakına çekti. "Konuştuğumuz kişi Efendi Kısere'dir," diye devam etti prens. "Yoksa siz mi sahte takipçileri gerçeklerden ayırt edemeyeceğimizi düşünüyorsunuz? Sadakatiniz ve ihtiyatınız iyi bilinir, Efendi Cesere. Bu yüzden sizi derhal Fogaros kalesimizin valisi olarak atıyoruz." Şaşkınlıkla Usta Pok tavana baktı. Sanki tavanın başına düşeceğini bekliyordu. "Öte yandan Usta Martin Pok," diye devam etti prens, "eski görevinizde onaylıyoruz. Aynı kalede gardiyanınıza devam edeceksiniz." Usta Martin Pok yüksek sesle hıçkırarak ağladı. Cesare itiraz etmek üzereydi, ama prens ona sessiz olmasını işaret etti. Sıra Usta John Sızasi'ye geldi. "Ağır suçlarla suçlanıyorsunuz. Bu suçlardan ne sizi affetme irademiz ne de gücümüz var. Bu nedenle, güçlü bir eskortla Hermannstadt'a gönderileceksiniz. Kendinizi orada en iyi şekilde temizleyin.
John Sızası şaşkın bir tavırla önce sağa, sonra sola baktı. Hiçbir şey anlayamıyordu. Sen, Usta Moses Zagoni, hesaplarını bu görevle atanan maliye görevlilerimize sunmanı emrediyoruz. İncelenecek. Kendi kafa karışıklığını gizlemek için Zagoni, Sızası'ya bir teselli fısıltısı gönderdi. Olafalva yardımcısı şimdi sırasını beklemek zorundaydı. Prens ödül ve cezaları dağıtırken gülümseme yavaş yavaş her yüzden silinmişti. Yalnızca onun sevimli ve kurnaz kabalığı genel komikliği geri getirebilirdi. "Sana söz verdiğim şey," dedi prens, içsel neşesini neredeyse bastıramayarak, "senindir. Eğer sizi tatmin ederse, bundan böyle Olafalva yalnızca 2 mil mesafede kabul edilecektir. 20 değil, 2 mil. Atı olmayan da senin gibi yürüyerek gitsin istediği gibi. Ama bunu açıkça kabul ediyoruz ki, siz Klausenburg pazarından kereste satın alamayacaksınız. Ve kuryelere her zaman gerekli at aktarmalarını yapacaksınız." Sızekler gülümsedi, başını salladı. Sonra prensi çok dikkatle inceledi. Sanki bu zekanın nereden geldiğini öğrenmek istiyordu. Olafalvalı'nın meraklı, şaşkın yüzü Apafi için fazla oldu. Yüksek sesle güldü. Orada bulunan herkes ona katıldı. Şimdiye kadar şaşkınlık içinde olan Sızekler ise, yüzündeki gülümseme bir anda ciddileşti. Başını meydan okuyarak geriye attı. Kısa ceketinin yakasını yarı aralayıp öfkeyle etrafına baktı ve bağırdı. "Dikkat edin beyler. Prens benimle eğlenmeye karar verirse, katlanırım. Ama hepinize bana bu kadar gülmemeniz için rahatsız edeceğim." Prens onları susturdu ve dikkatlerini başka yöne çevirdi. Gezgin bilge Kılman'ı çağırdı. Adam uzun, ince bacaklarını sanki her an dizlerinin üstüne çökecekmiş gibi sürüklüyordu. "Hazineme emrettik," dedi prens, "özel cüzdanımızdan size 3 Maria ödeme yapılsın. Teslim ettiğiniz iş için. Majesteleri gözlemlemeyi uygun gördü ki," diye kekeledi şaşkın şair. "Çok iyi duydun. 3 Maria dedim. Bu soy ağacına harcadığınız yazı malzemelerinin yaklaşık değeridir. Bir dahaki sefere boş zamanını daha karlı şekilde kullan." Prens ardından seyircinin sona erdiğini işaret etti. Beyler derin bir saygıyla çadırdan ayrıldı. Kuçsuk Paşa yalnız kaldı. Tüm bu sahne boyunca paşa başını sallıyordu. Apafi'den bunları beklememiş olsaydı böyle. Kendini tutamadı. Yorum yapmadan geçemedi. Artık kimsenin Apafi'ye prenslik onurunu nasıl koruyacağını hatırlatmasına gerek yoktu. Apafi dostane bir hava takındı. Ama bu, prenslik küçümsemesinin dostaneliydi. "Üzülerek öğrendik ki," diye başladı. Paşaya dönerek, "sizi yakında kaybetmek zorundayız. Cesaretinize bu kadar hayran olduğumuz, dostluğuna bu kadar değer verdiğimiz sizi." Paşa şaşkınlıkla başını kaldırdı. "Ne demek oluyor bu, majesteleri?" "Transilvanya generallerine Büyük Vezirin Erseküyvar kampına toplanmalarını emreden bir firman var, ne yazık ki, sizi çemberimizde çok kısa süre gördük." Kuçsuk öfkeyle dudaklarını ısırdı. "Bunu nasıl öğrenmiş olabilir?" diye mırıldandı. "Sizi isteyerek tutacağız. Çünkü kişiliğiniz bizim için en değerli. Ama padişahın emirlerinin anında itaat gerektirdiğini biliyoruz. Ayrıca size olan bağlılığınız yüzünden Yüce Kapı'nın hoşnutsuzluğuna uğramamanız için Klausenburg kalesini teslim olmaya zorlamak adına gerekli önlemleri aldık. Sizi bu zorlu yükümlülükten kurtarıyoruz. Onayımız ve prenslik onurumuza gelince, bunları büyük vezir ile çözeceğiz. Muhtemelen Erseküyvar'da, oraya da çağrıldık." Bu konuşma sırasında Kuçsuk prense sabit bir bakışla baktı. Kollarını kavuşturdu. Apafi konuşmayı bitirdikten sonra bile aynı pozisyonda hareketsiz kaldı. Tek kelime etmedi. Apafi sakin bir şekilde devam etti. "Kişisel minnettarlığımızı ifade etmek için, hizmetlerinizi ne kadar zayıf olursa olsun ödüllendirmek değil, yalnızca saygımızın bir göstergesi olarak, bu küçük hediyeyi sizden kabul etmenizi isteriz." Ve bununla prens, büyük parıltılarla örtülmüş altın bir zinciri boynundan çıkarıp paşanın boynuna astı. Kuçsuk hala hareketsizdi. Prensi dikkatle inceledi. Kaşlarını çattı. Sonra aniden gülümsemeye başladı. Başını sinsi bir şekilde sallayarak dedi. "İyi, Apafi, her şey mükemmel iyi. Ama görüyorum ki, anlayışını karının velayetine teslim etmeye alışkınsın. Selam aleyküm, huzur seninle olsun." Ve paşa tam bir başselamlayışıyla yola çıktı. Ama Apafi hafiflemiş bir kalple karısına döndü. Usta Gabriel Haller çadırın kapısında çok uzun bekledi. Ta ki korumalardan biri çıkıp prensin o gün aile çevresinde yemek yiyeceğini söyleyene kadar. O da başını sallayıp ayrıldı.
Birkaç gün sonra, davullar çalarken ve pankartlar dalgalanırken, Prens Michael Apafi, Klausenburg'a zaferle girdi. Bir kez daha Macaristan'dayız. Homolka dağları arasında, kimsenin kolonileştirmeyi düşünmediği topraklarda. 50 mil çevrede bir köy bile görünmüyor. Tüm dağ sırasını geçen tek bir geçilebilir yol yok. Patikalar kayalık labirentler arasında aniden yok olur, ya yapraklarla kaplı bir şelalenin ardında ya da kömür yakıcının terk edilmiş, karbonlaşmış kulübesinde. Yeşilliğin büyümesi için hiçbir şey yaşamıyor orada. Bu vahşi doğanın etekleri bile ıssızdır. Meşe ve kaynak arasında saatlerce dolaşabilirsin, yalnızca kendi ayak seslerini duyarak. Burada ne bir çiçek ne de bir çalı yetişir. Temizlenmemiş ağaçların altında sarı yapraklar hışırdar, yukarıya baktığında yosunlu ağaç gövdelerine tutunmuş garip şekilli mantarları fark edersin. Yalnızca dağlardan aşağı akan derenin geçtiği vadide yeşillik belirir. Orada korkusuz geyikler yemyeşil otlarda uzanır. Vahşi arılar kendi dere kenarındaki oyuk ağaçlarda yuva kurar. Alp çiçeklerinin etrafında vızıldayan bir hareket, yüzeyde dans eden su. O dere, Rima'dır. Loş ve kasvetli uzaklıkta, daha da yüksek dağlar belirir. Oradan dere kar beyazı bir sel halinde aşağı akar. Sabah sisleri sahnenin sihirli uzaklığını abartır ve en uç noktaya ulaştığında, yalnızca daha da geniş bir korkunçluğu görürsün. Daha da ıssız dağ sıraları, sanki cennete giden devasa ve kesintisiz bir merdiven oluştururlar. Rima, bu ilkel dağlar arasında her yönde kazar. Yalnız o, bu vahşi kayalık labirentten zorla geçmeye cesaret eder. Bazen granit teraslardan gürültüyle aşağı atlar, uzaktan gelen bir uğultuken beyaz, bulutlu bir sprey dönüşür. İçinde güneş ışınları, kadife yeşili kaplayan uçurumun kenarlarına sonsuz bir gökkuşağı çizer, tıpkı peri köprüsü gibi. Yosunla kaplı bir kaya şelalenin ortasında onu ikiye böler. O yosunlu kayanın üzerinde yabani güller, aşağıdaki baş döndürücü akan akıntılara bakar. Çok daha aşağıda, çifte yankı, monoton, boğuk kükremesini hüzünlü müziğe dönüştürür. Şeffaf, kristal suları taş yatak yüzünden siyah görünür. İçinde pembe alabalık ve gümüş su yılanları kendilerini gösterir. Sonra kısa süreli kısıtlamadan kaçarak uçurumdan kayaya doğru hızla ilerler, devasa bir kaya kütlesini öfkeyle kırpar bir kez, sel zamanında yatağına süpürülmüş binlerce kez ve bir sonraki erimede ya da yağışta kayalıklarla çevrili vadinin derinliklerine girer. Daha da yükseğe çıkıyoruz. Meşe ve kayınlar arkada kalıyor. Çam ve köknar başlıyor. Ufuk giderek genişliyor. Şimdiye kadar yükseklikleri örten sisler geride kaldı. Vadinin küçük yeşil yamaları neredeyse görünmez oldu. Tepeli ormanlar koyu noktalara küçüldü. Yalnızca hatları, altın ve leylak renkleriyle, yükselen güneşin ışınlarında hala ayırt edilebiliyor. Ve önümüzdeki dağlar hala daha da yükseliyor. Yeni devleri de tırmanmaya zorlanıyorsun, gerçekten sonu olup olmadığını anlamak için. Rima bile bizi terk etti artık. Aşağıda, her yanı dik kayalarla çevrili yuvarlak, koyu mavi bir gölet. Ayna benzeri yüzeyinde beyaz kuğular yıkanıyor. Suya bağlı çamların gölgelerinde. Bu göletin ortasında Rima'nın kaynağı, kabarcıklı kristal suları yukarı fışkırtıyor. Sanki bir ruh tüm gölün üzerine yükselmek için çabalıyor gibiydi. Ve gözlerimizin önünde bir dağ sırası daha beliriyor. Kalın köknar ağaçlarıyla kaplı. Ama dik sırtta başka hiçbir şey yetişmez. Tüm uzunluğu boyunca üst üste yığılmış kaya kütleleri var. Hiçbir yerde tek bir yeşil benek. Bu yükseklikleri de tırmandıktan sonra, en yüksek noktaya ulaşıldığında, aniden koyu köknar ormanlarının üzerinde beyaz bir dev ortaya çıkar. Yorgun dağcıların gözlerinin önünde gümüş Alplerin zirvelerine yükselen, devasa karlı piramitleriyle ulaşılamazlığı temsil eden bir görüntü. Burada duralım. Dağ sırtı boyunca uzanan yolda, çam ormanlarının arasında kaybolan ve başka bir noktada yeniden beliren bir yürüyüş yolu var, buraya kadar bölge tamamen ıssız görünüyordu. Ama bu yol, burada birinin yaşadığını düşündürüyor. Ötesinde daha da zorlu karlı dağlar parıldıyor. Bu zirvenin tepesinden yüzlerce dağ ve vadi görülüyor, birbirine tam olarak benzeyen. Güneş ışınları eğik çarptığında bölgeyi altın bir sisle dolduruyor. Ayrı bölümleri ayırt etmek neredeyse imkansız. Zamanla dikkatimiz derin, kayalık bir kanyona çekiliyor. Gri mavi dağlarla çevrili, sanki her an devrilecek. Bu kanyonun ortasında devasa ve tamamen izole bir kayalık sütun dik duruyor.
Sanki gökyüzünden düşmüş gibi. Dikkatsiz bir bakış buradan kolayca geçip gidebilir. Ama daha dikkatli bir gözlemci, dar bir ahşap köprü keşfeder. Kök ağacı sütunlarına dikilmiş. Görünüşe göre çevredeki dağ zirveleriyle birleşmiş. Ve yavaş yavaş fark ederiz, bu kayalık iskeleyi bu kadar yüksek yapanın doğanın eli olmadığını. Tek renkli kayalar, üst üste yığılmış, hepsi bir duvar oluşturuyor. İnsan elleri, burası devasa bir kayalık kale. Temelin neredeyse tepesi kadar yüksek ve duvarlar dik, çıplak dağın her kenarında uzanıyor. Sanki dışarı doğru büyümüş gibiler. Ve dağa tutunan sarmaşıklar, yalnızca onları daha sıkı bağlamak için orada. 1664 yılında, bu noktadan aşağıya bakan göz, o çıplak kaleler içinde peri diyarından yeni bir yuva hissedebilirdi. Bölgenin korkusu Korsar Beg burada yaşıyordu. Ve onun emriyle, basçınlarda gül çitleri açılıyor, avluda portakal ve nar ağaçları yükseliyor, her yerde doğunun o muhteşem ihtişam yapıları görünüyordu. Geçici zevk için kurulmuş yapılar. Geniş rotundalar, gökyüzü mavisi, mineli kubbeler. Güneşte parıldayan rengarenk kuleler basçınlardan yüksekliyor. Arabesklerle süslenmiş balkonlar, porselen vazolara saplanmış. İnce, kar beyazı minareler kokulu sarmaşıklarla örtülü. Altın kaplamalı sütunlara sahip kafesli köşkler, hepsi en hassas malzemelerden yapılmıştı. Sanki bir oyuncak kale. Parlak bayraklar ve filamalar bakır çatılarda dalgalanıyor. Altın renkli yarım aylar her üçgen sırtta parıldıyor. Tüm köşkler, rotundalar ve minareler pankartlarla parlak. Uçmaya hazır bir peri sarayı. Ama bu zayıf peri sarayını çevreleyen kaleler geçilmezdir. Her yanda erişilemeyen kayalar. Bir kez ulaşılsa, peşinden koşan kişi 100 kat büyük zorluklara karşı kendini savunabilir. Komparadşaylar gece gündüz nöbet tutuyor. Arkalarında yanan fitiller. Korsar Beg'in özel yaptırdığı toplar. Çünkü bölgenin tamamında mühimmat yolu yok. 2 top köprüye doğrultulmuş, saldırı anında köprü havaya uçacak. Bu kaleden Korsar Beg saldırıya geçip toprağı yağmalıyor, savunmasız insanları katlediyor. Kim peşinden koşarsa, Sıpahi ve Bedevileriyle anında geri çekilir. Dağ yolları boyunca kalesine uçar. Yüklü katırlar ganimetle dolu. Timaryotları dar yollar üzerine barikatlar kurar. Peşinden gelmeye cesaret edenleri taşlarla öldürür. Karanlık kanyonlarda. Ama bazen doğru peşinden gelenlerin kale duvarlarına yaklaşmasına izin verir. Onlar kayalıklarda basçın havanlarıyla paramparçaya uğrarken. Korsar çoktan kaybolmuştur. Yeraltı yollarıyla kaleyi terk etmiş, kuşatmacıların arkasından yağmalayıp yakıyor. Onu yakalamak, şaşırtmak ya da abluka altına almak için yapılan her girişim boşa çıktı. Çevredeki köylerin sakinleri bu korkunç komşudan kaçarak uzak bölgelere göç etmeye başladı. Saint Gotthard Muharebesi'nden sonra, Türk generali imparatorluk ve Macar kuvvetlerine karşı savaşı kaybetti. 12.000 adam, Porte, İmparator ve Transilvanya Prensi arasında 20 yıllık ateşkes imzalandı. Macaristan'da inşa ettikleri ya da ele geçirdikleri tüm kaleler Türklerin mülkiyetine geçti. Bu kalelerin lordları artık savaşı kendi hesaplarına sürdürüyordu. Fırsat buldukça yağmalayıp yok ediyorlardı. Sultan her davaya müdahale edecek kadar uzaktaydı. Yalnızca şikayetçilere barış bozucuları yakalama yetkisi veriliyor, onların da yapabildiği kadarıyla ve istedikleri gibi halletmelerine izin veriliyordu. Sıcak bir yaz akşamının alacakaranlığında, günün sıcağı kayaların arasında sıkışmış, atmosfer ağırlaşmış, sesler güçlükle yayılıyordu. İki şekil görüyoruz. Farklı yönlerden aynı noktaya hızla yaklaşıyorlar. Biri Macar kostümü giymiş bir adam. Alçak alnı ve keskin, kısık gözleri var, bakışı herkesi gizlice gözetlemek için yapılmış gibi. Diğeri ise yaşlı bir Türk kadını. Çenesi sihirli kıllarla kaplı. Uzun kaftanının kolları dağınık sarkıyor. Kirli sarığı haftalardır üzerinde uyumuş izlenimi veriyor. İki şekil dikkatlice seçilmiş bir buluşma yerine süzülüyor. Çalılarla kaplı bir mağara. İkisi de aynı anda içeri giriyor. Karanlık derinliklerden kaleyi görebiliyorlar, kendileri görünmeden. Yaşlı kadın korkunç bir gülümsemeyle adamın kulağına fısıldıyor. "Emin misin?" diye sordu kısık sesli adam, arayan bir bakışla. "O kadar eminim ki, vaat edilen ödülün yarısını peşin talep etmeye cesaret ediyorum." "Bunu anlayabiliyorum," diye yanıtladı adam aşağılayıcı bir gülümsemeyle. "Ama ödemeyeceğim, ilkeme sadık kalırım, bedelini verdikçe, cümle cümle." "O zaman sor," diye mırıldandı cadı açgözlüce.
Beg ne zaman geri dönecek? Bu soruya 5 dukat yatırdım. Cevap 10 pula mal oluyor. Bu benim en düşük fiyatım. İşte paran. Şimdi konuş. Kadın altın paraları saydı, kucağına aldı ve yanıtladı. Beg bu akşam eve geliyor. Yeraltı yolu nerede? Bunun cevabı 100 dukat. İşte buradasın. Saymayın, cevap verin. Kadın parayı aldı. Arkasındaki açılan uçuruma işaret etti ve dedi. Tam yerdeyiz. Adam etrafına şaşkınlıkla baktı. Sonra yaşlı kadının kulağına dukatları çıngırdatarak dedi. Planımız başarılı olursa bu çantadaki her şey senin. Ama eğer bizi ihanet edersen, bu hançer sana mutlaka ulaşacak. Cehenneme kaçsan bile. Cadı sırıttı. Tehdit yok, lütfen, seni elden çıkarmayacak bir şey biliyorum. O altın çantası bana hemen geliyor. Ama aynı zamanda seni öyle çılgın bir sevinçle dolduracak ki beni öpücüklerle örtmeye hazır olacaksın. Benim hakkımda bir mektup var. Efendiniz okusaydı, beni baştan ayağa altınla kaplardı. Kim yazdı bunu? Bu çok değerli bir soru. Cevabı ödemezsen, eve götürecek paran kalmaz diye korkarım. O mektubu kimin yazdığını bilmek istiyorum. Kedi satın almayacağım çuvalla. O zaman elveda. Daha fazlasını öğrenmek istiyorsan bedelini öde. Ve gitmek üzere döndü. Dur, o mektubu ver yoksa seni öldürürüm. Hayır, yapmayacaksın. Bir çığlık atsam, mahvolursun. Mektup nerede? Söyleyecek kadar aptal olduğumu sanmıyorsun. Üzerimde taşımıyorum, aramana gerek yok. Adam öfkeyle çantayı ona fırlattı. Kadın mağaranın girişinde sendeledi. Oradan koltuk değneğini getirdi. Sapını vidayı ve çubuğun oyuğundan buruşuk bir ipek rulo çıkardı. Adam onu çözüp okumaya başladı. Ve okurken, yüzü sevinç, inançsızlık ve şaşkınlıktan titremeye başladı. Eğer tüm bunlar gerçekten oluyorsa, şu an aldığın sadece bir samimiyet göstergesidir bundan sonra alacakların için. Sana söylememiş miydim, diye karşılık verdi Beldame gevşeklikle. En az yarısını peşin ödemeye hazır olacağını söylememiş miydim? Şimdi, hiçbir şey gözlemlenmemeye dikkat et. PST, derenin yanından dolanın. Bugün alışılmış yolda yağmacı partiler var. Bu sözlerle iki şekil mağaradan aceleyle çıktı ve ormanın çalılıkları arasında farklı yönlerde kayboldular. Ve şimdi, git, sana yabancı dış dünya. Git, sana baskıcı dağ panoraması. Git, sana ıssız ufuk. Görün, peri diyarları. Ey dünyevi sahtelikler, cennet rüyaları. Gizemli sevinçlerin kutsal alanına bir an bakalım. Boğuk öpücükler, parlayan içli çekişler. Aşk ve aşkın uyduları yalnız yaşasın. Önümüzde muhteşem dairesel bir salon görüyoruz. Geniş duvarları aynalardan yapılmış. Sürekli yansıması her nesneye kendine özgü bir parlaklık kazandırıyor, hiçbir yerde gölge düşmüyor. Gökyüzü mavisi kubbeli tavan, ince koyu kırmızı porfir sütunlarla destekleniyor. Yarı gizli, üzerlerine bol bol egzotik çiçek kümeleri yığılmış. Gül renkli porselen vazolarda birlikte. Altın tozunu saçan kadife çiçekleri yerde açılıyor. Zeminin kendisi ipek halılar, sadece ara ara mozaik kaldırım parıldıyor. Odanın ortasında, gül renkli mermerden bir leğende, kristal berraklığında bir çeşme kabarıyor. Ortasından bir jet fışkırıyor, gökkuşağının tüm tonlarıyla parlıyor ve sıvı inciler halinde geri yağıyor. Bu çeşmenin suyu gizli borularla kaleden geliyor. Duvarlar boyunca silindirik çiçekli kaşmirli kadife divanlar uzanıyor, maenderli. Ve her yanımızda, periler. Gülen genç kızlar. Halılarda dans ediyor, divanlarda koşuşuyor, birbirlerine çeşmenin suyunu sıçratıyorlar. Bir odalisk zil sallıyor. Diğerleri arasında cesurca zıplamalarla dans ediyor, ellerini birleştirip onun etrafında sihirli bir daire örüyorlar. 3 Nubiyalı hadım dansçılara eşlik ediyor, aşk dolu nameler söylüyor, basit borularının müziğiyle. Bu peri formlarının perdeleri sağa sola sallanıyor. Gençlik cazibesini görmemiş bir bakışla yüzleri açılıyor. Küçük ayakların sesi yumuşak halılarda neredeyse duyulmuyor. Sanki uçuyorlar gibi. Açık muslin cübbeler genç formlarını gizlemiyor. Saçları sarıklarından kıvrılarak omuzlarına dökülüyor, evcil yılanlar gibi. Siyah bir köle, içeri koşan küçük altın balıklarla oynuyor. Çivik olanlardan biri ellerinden kıvrılıp kaçtığında yüksek sesle gülüyor. Beyaz işlemeli cübbesi altın bir kemerle tutunuyor. Orada pembe mermer üzerinde otururken. Siyah göğsünün yarım küreleri ve tombul kolları güneş ışınlarında parlıyor. Gençliğin ışığı karanlık yüzünden parlıyor. Neşeyle parlayan mercan dudakları, en saf inci dişlerinin sıralarını bir an gösteriyor.
Kendi basit oyununa çocukça bir neşeyle gülüyor. Oval salonun sonunda, yerden birkaç adım yukarıda yükseltilmiş, mor bir Osmanlı duruyor. Pembe renkli damask perdeler, baldaçinler, devasa yasemin ağaçlarının dallarına bağlanmış ağır altın püsküller. Doğu kelebekleri, ultramarine kanatlı, gümüşi yasemin çiçeklerinin etrafında uçuşuyor. Osmanlı'nın yanındaki altın kafeste, tünekte iki küçük muhabbet kuşu birbirine sarılıp durmuş. Zümrüt kanatlı, karmin başlı, birbirini sürekli öpüyor. Osmanlı üzerinde tam uzunluğuna uzanmış. Korsar Beg'in en sevdiği odalisk Azrail. Kar beyazı dirseklerinin altında, bol kaftanının gevşek kollarına geçmiş, parlak benekli yastık gibi bir panter yatıyor. Metresinin siyah saçlarıyla genç bir kedi yavrusu gibi oynuyor. Kucağında tenini yalarken, genç hanım, yoldaşını iyi seçmiş. O da aynı derecede ince ve esnek. Uzuvları da aynı derecede kıvrak. Tembel gözlerinde yanıyor, aynı vahşi, yarı sönmüş ateş. Yarı evcilleştirilmiş bir av hayvanının gözlerinde gördüğümüz gibi. Osmanlı üzerinde sırt üstü yatıyor. Kehribar kokulu ağzının bağlı ağızlığı halsiz elinden sarkıyor. Küçük fil dişi masada baharatlı şerbet, altın bir kaseden nefes alıyor. Japon yemekleri de bolca var. Altın renginde sihirli kavunlar, anaslar, palmiyenin kırmızı meyvesi, kokulu üzüm kümeleri ve küçük gümüş bir tabakta akan kar beyazı petek balı. Akasya çiçeği günlerinde toplanmış. Azrail o lezzetlere bakmıyor bile. Zaman zaman uzun ipekli kirpiklerinin altından yarı gizlenmiş tembel gözlerini kaldırıyor, neredeyse gök gürültüsü çarpar gibi. Böyle yanan bakışlar yalnızca güney gökyüzünün altında bulunur. Gözlerinde sonsuz bir arzu yanıyor. Anlatılamaz, tatmin edilemez bir arzu. Zevk besliyor ama tatmin etmiyor. Bir dünya verseler hemen bir tane daha isterdi. Her duyu mutlulukla doyurulsa bile, kalbi boş kalır ve ulaşılamayanı arzular. Seveni onu nefret eder. Nefret edeni onu sever. Senin için ölse, ölümünle alay eder. Onu öldürsen, sana hayran olur. Oval yüzü, gözlerinin yanan ışınları gibi solmuş. Ama gözlerini kapattığında ve göğsü gizli düşüncelerinin ateşiyle aşağı yukarı inerken, parlak kızıl kan tekrar yanaklarını dolduruyor. Dudakları nasıl titriyor? Kimseyle konuşmuyor. Dans eden ve şarkı söyleyen, etrafında dolaşan harem kızlarına aldırmıyor. Küçük siyah çocuk gümüş bir aynayı önünde tutmuş. Yarı çıplak köleler üzerine gül yaprakları yağdırıyor. Tavus kuşu tüyleriyle onu yelpazeliyor. Azrail görüyor ama duymuyor. Aynaya bakıyor. Kendi düşüncelerini kendi yüzünden okuyacak gibi kendi kendine konuşuyor. Dudakları titriyor, gülümsüyor ve meydan okumayı surata fırlatıyor. Gözü reddediyor, cezediyor, sarsıyor, ağlıyor, parıldıyor. Bir anda seni 7. sevinç cennetine taşıyor. Bir sonraki anda seni yere fırlatıyor. Ve şimdi acımasız bir düşünce, biraz şeytani bir fikir onu ele geçirdi. Üst dudağını geri çekiyor. Sıkıca sıkılmış dişleri açığa çıkıyor. Titreyen kaşları çatılıyor. Göz bebeği kayboluyor, sadece yukarı dönmüş beyazlar görünüyor. Güzel yüzünün çevresindeki hatlar bozuluyor. Kıvrılarak düşen saçları, iki yanında aşağı dönen yılanlar gibi. Titreyen parmakları istemsizce, spazmotik olarak panterin pürüzsüz boynunu kavramaya çalışıyor. İşkence gören canavar acı içinde yüksek sesle kükrüyor. Favori kendi yüzünden geri çekiliyor. Küçük siyahı ve aynayı kenara itiyor. Yıldızlı örtüsünü etrafına sarıyor. Kırmızı terlikli küçük ayaklarıyla dönüyor. Esnek bedenini panterin boynuna yaslandırıyor ve dirseklerine dayandırıyor. Etrafına öyle vahşi, tehditkar bir bakışla bakıyor ki, oraya düşen herkes, vahşi canavar hariç, korkuyla geri çekiliyor. Ama bir an bile hareketsiz kalamıyor. İşkence edici bir yorgunluk her an pozisyonunu değiştirmeye zorluyor. Şimdi divana yaslanıyor. Kollarını kaldırıp başını ve boynunu geriye atıyor. Tüm uzuvları yılanın kıvrımları gibi kıvranıyor. Gözlerinde bastırılmış arzuların yaşları parlıyor. Kimse ona, "Ne istiyorsun?" diye sormaya cesaret edemiyor. Azrail çok kaprisli. Belki soranı memnun edebilirdi ve onu hemen gözlerinin önünde en yüksek zirveden aşağı atlamasını emrederdi. Korsar'ın kalesi aşağıdaki uçuruma uzanıyor. Bu nedenle ne akıllıca ne de güvenli. Azrail'i memnun etmeye çalışmak. Ama işte, altın kafesli kapı açılıyor ve Azrail'in gözleri parıldıyor. Kimin içeri girdiğini fark edince sevinçle doldu. Sihirli çeneli yaşlı kadın. Mağaranın ağzında tanışılan o kadın.
Korkunç, korkunç bir duena. Türk kadınları erken yaşlanır. 10 yıl önce Babaye, Korsar Beg'in en sevdiği metresiydi. Şimdi ise Azrail'in en sevdiği kölesi. Cadı Azrail'in ayaklarının dibine oturdu. Yalnızca ona bu ayrıcalık tanınırdı. "Yorgun musun?" dedi Beldame güzel odaliske. Gizli bir bakış attı, siyah dişlerini gösterdi. "Şeker emip betel çiğniyor. Hiçbir şeyden keyif almıyoruz, değil mi? Bayadereler yanan konik bir çemberin içinde dans etmediler mi? Yoksa bu da cazibesini mi kaybetti? Fars ipekleri artık eskidi mi? Petek balında tat kalmadı mı? Ananasın içinde parfüm mü? Seylan incileri parlaklığını mı yitirdi? İtalyan hadımların şarkıları sinir bozucu mu? Ayna güzel bir şey göstermiyor mu? Neden güneşlerin güneşi bu kadar karanlık, bu kadar sabırsız? Neden bir bulut cenneti gizlesin? Alabastır alnını bir hikayeyle neşelendirelim mi? Ölümsüz şair Mecnun'un aslan hikayesini okur musun?" Azrail, yavaş göz kapaklarını onay olarak indirdi. Bir zamanlar, palmiye ormanlarında bir aslan yakalamışlardı. Billy Dulgerid'de, zengin ve güçlü bir canavarı 1000 altına satın aldı. Onun emriyle aslan, palmiye ağaçlarının dik durabileceği kadar büyük bir altın kafese konuldu. Kafesin tavanı lapis lazuli ile kakılmıştı. Uzak dağlardan ona canlı su kaynağı getirildi, zemin mor halılarla süslendi. Ama aslan üzgündü ve sessiz. Bütün gün orada somurtkan ve hüzünlü yattı. Yalnızca güneş batarken öfkeli bir kükreme ile kalkacak, kafesinin kapısını sallayacak ve gecenin sessizliğini korkutacaktı. Aslana sordu, "Ne eksik, güzel canavarım? Evin altından, benimle aynı tabaktan yiyorsun, kristal kaynaktan içiyorsun. Daha ne istiyorsun? Ambergris ile yıkanmak ister misin? Yoksa en sevdiğim odalisklerin kalpleri mi?" Aslan kükredi ve yanıtladı, "Kafesim altından olsa da, hala bir kafes. Bu palmiye ağaçları Nubya'nın koruları değil. Bu havuz Berzendir çölünün kaynakları değil. Ne parfüm ne baharat, ne de kölelerinin kalpleri. Bana çölün özgür havasını ver. Orada hızla tekrar kendime geleceğim." Babaye sessizdi. Odalisk titrek bir iç çekişle ona eğildi. Başını ağrıyan göğsüne koydu ve Duenna'ya işaret ederek, başka bir hikaye anlatmasını istedi. "Peri ve ölümlü kızın hikayesini duymak ister misin?" Bir zamanlar gökkuşağı perisi güzel bir kızı fark etti. Tatlı sözlerle onu baştan çıkardı ve 7 köprünün üzerinden 3. gökyüze götürdü. Orada her şey dünyadan daha güzeldi. Çiçekler yavaş elmaslar gibiydi. Zefir'in nefesi melodik bir şarkıydı. Sarayların sütunları yalnızca kristal ve mücevherden. Orada her duygu, buradan 3 kat daha büyük bir mutluluk yaşardı. Peri kızı gözünün kırağı gibi sevdi. Periler sevmenin sırrını bilir. Ama kız üzgündü. Cennet onunca yorucu geldi. Peri gökyüzü için su almaya gittiğinde, kız gökkuşağı köprüsünün üzerinden eğilmiş, bulutlu toprağa özlemle bakıyordu. "Ne eksik?" diye sordu peri. "Neden yeryüzüne böyle bakıyorsun? Konuş. Ne istiyorsun? Söyle, getireceğim." "Gökten yıldızlar düşüyor," diye yanıtladı kız. "Yeryüzüne düşüyorlar. Onlardan ver bana, saçım için taç yapayım." Peri yıldızları getirdi. Yine kız hüzünle yere baktı. Peri tekrar sordu, "Ruhunun arzuladığı başka bir şey var mı? Aşağıda ince kızlar dans ediyor, yukarı bakıp bana gülümsüyorlar. Neden onlar benden daha mutlu? Keşke kafalarını top oynamak için olsaydı." Ve peri o bakirelerle topla oynasın diye kız gönderdi. Azrail kaşlarını çatarak cadıya baktı. Dirseklerinin üzerine yarı kalktı. Altın kemerinde malakit hançer sapını aradı. Kız bir kez daha yeryüzüne baktı, diye devam etti babaya gülümseyerek. "Orada dileğe değer başka bir şey var mı?" diye sordu umutsuz peri. "Aşağıda genç kahramanlar yürüyüp duruyorlar," diye yanıtladı bakire. "Hepsi çok tatlı, çok sevimli. Sen bir perisin, bu doğru. Ama cennette yalnızsın. Bana taze sevgi veremezsin. Bırak tekrar dünyaya döneyim." Azrail parlayan yanaklarla Osmanlı'dan fırladı. Beldame'nin omzunu kavradı. Göğsü fırtınalı biçimde kalktı. Yüzünde tehditkar, kızıl bir alev yandı. Kar beyazı kollarının tüm kasları titrer gibiydi. Babaya gülümseyerek baktı ona. "Banyona gel," dedi telaşlı odaliske. "Agathavza, spikenart ve ambergris kokuları. Orada yalnızca sana hizmet edeceğim, seni eğlendireceğim. Kalbini daha da sevindirecek hikayeler biliyorum." Azrail titreyerek örtüsünü boynuna çekti. Kızların gitmesini istediğini belli eden sinirlilik vardı üzerinde. Kaçtılar.
Yan kapıyı korkuyla açıp hızla geçtiler. İyi bir sebep olmadan korkmamışlardı. Çünkü Azrail geri çekilir çekilmez, terk edilmiş panter hanımefendisinin kölelerinden kurtuldu. Kendini tam boyuna kadar uzattı. Kırmızı dilini olabildiğince dışarı çıkardı. Keskin pençeleri uzandı. Başını tehditkar bir hırlamayla eğdi, tek bir sıçrayışla odanın ortasına geçti. Duvarlar boyunca 2 ya da 3 kez dolaştı. Kaybolmuş kölelerin izini sürdü. Eşiği öfkeyle çizdi. Onlara ulaşamadığı için sinirle mızmızlandı. Sonra çömeldi. Su havuzunun yanına. Ön patilerini yasladı. Uzun kırmızı diliyle kristal akışı yaladı, sonra kendini yumuşak halının üzerinde bir top gibi yuvarladı. Uzun benekli kuyruğunu arka bacakları arasına alarak kedi gibi oynadı. Tekrar ayağa kalktı. Kurnaz, kötü niyetli gözlerle etrafına baktı. Bronz kafeste büyük beyaz bir kakadu fark etti. Karnını ona doğru uzatarak uzun uzun izledi, başını eğik, huzursuz kuyruğuyla. Aniden üzerine atladı. Kafes barlarını pençeleriyle kavradı. Korkuya düşen kakadu yüksek sesle çığlık atarak eğri gagasıyla saldırgana saldırdı. Panter kafesi ne yıkabiliyordu ne de yok edebiliyordu. Yere sıkıca çivilenmişti. Defalarca üzerinden atladı, öfkeyle kükredi, sonra yere çöktü. Kuyruğuyla her iki yanından yere vurdu. Arada sırada kafeste geniş elleriyle pençeledi. Kan susuz çeneleriyle baktı kakadunun çığlığına, ıslığına, çırpınışına. Kaleye kıvrılan oyuk, labirent gibi yol boyunca, bir süvari birliğinin sesi hafifçe duyuldu. Silah çarpışması orman derinliklerinden yankılandı. Sonra dağın zirve boyunca tırmanan yolda onları ayırt ettik. Korsar Bey kendisi ve yağmacı çetesi. Ganimet yüklü katırlar yolu açıyordu. Yağmalanmış kiliselerin hazineleri deri çuvallardan parlıyordu. Ortada Beg'in kendisi biniyordu. Her türden Türk süvarisi, uzun mızraklı ipek giyimli sipahiler, yaylı silahlı baskirler, uzun pirinç uçlu tüfekleri olan kar beyazı pelerin giymiş bedeviler. Beg hayatının en parlak çağındaydı. Neredeyse siyah kahverengi yüzü, hafif sakalı ve bıyıkları neredeyse görünmez kılıyordu. Dudakları ve gözleri büyük ve şişkin. Çıkıntılı elmacık kemikleri ve geniş çene ona sert ve vahşi bir hava veriyordu. Devasa omuzlar ve büyük kas gelişimi bunu pekiştiriyordu. Kıyafetleri zevksizce mücevherlerle doluydu. Etrafına bir inci dizisi dolanmıştı türbanı. Kulaklarından büyük altın yüzükler sarkıyordu. Dolmanı değerli taşlarla işlenmiş. Atının üzerindeki her şey, toynaklarından dizginlerine kadar saf altından. Yuvarlak kalkanı parlatılmış gümüş. Topuzunun başı tek bir kornelyen taşından. Birliği sessizce onu takip ediyordu. Pek çok atlı arkalarında taşıyordu, bakmadıkları yarı bayılmış Hristiyan kızlar. Tüm bu savaşçıların giysileri kanla lekeli, bazıları silmemeye bile zahmet etmemişti. Eşekler, adamların kırbaçlamasıyla sessizce yürüdü. Ev sahibi dar yolda peşlerinden yürüdü. Timariot piyade geride kaldı. Ganimet üzerinde kendi aralarında tartışıyorlardı. Omuzlarında taşıdıkları bir şey, kimse onları takip etmedi. Büyük oval oda boştu. Harem kadınları kendi dairelerindeydi. Azrail yalnızdı. Parfümlü banyosunu bırakmış, çeşmenin üzerine asılmış hamakta yaslanmış. Lüks bir şekilde sallanıyor. Parlak kar beyazı uzuvlarının su jetiyle sıçratılmasına izin veriyordu. Kollarını göğsünde kavuşturmuş, kendinden emin bir gülümsemeyle. Elmas jetin ince vücuduna kırılmasını izliyordu. Çekici yüküyle üzerinden geçen hamak sallanırken. Kırmızı perdeler gün batımının ışınlarını engelliyordu. Ama gül rengi ışık odayı sarıyordu. Her nesneye yumuşak ve büyülü bir ton veriyordu. Odalisk, parlak bir lotus yaprağında sallanan pembe bir su perisi gibiydi. Sıvı yakutlardan oluşan bir çeşmenin üzerinde. Odanın atmosferi büyüleyici biçimde doluydu. Aşk uyandıran parfüm. Tek bir ses yok, yalnızca su damlalarının havuza geri düştüğü sesler. Bir anda dışarıda tanıdık bir korna sesi duyuldu. Avluda atların kişnemesi sessizliği kırdı. Gürültünün üzerinde, tanınan bir sesin emir sözcüğü yükseldi. Azrail gülümsedi. Hamakta daha hızlı sallandı. Gözlerinde ölümcül bir cazibe gizleniyordu. Altın kafesli kapıyı açtı. Başını geriye attı. Bir dakika sonra aceleyle yaklaşan adımlar. Aşkla coşkulu. Korsar Beg, dünyevi cennetine doğru hızla geliyordu. Altın kapıda bir anahtar sesi. Azrail yüksek sesle güldü. Kendini parlak kanatlı hamakta daha da hızlı salladı. Gecenin gölgeleri indi. Her canlı derin uykuya dalmıştı. Yalnızca aşk uyanıktı. Ah,
Kendimden korkuyorum. Kendimden korkuyorum, diye fısıldadı Azrail. Vahşi Müslüman süvarisinin göğsüne daha da sıkı tutunarak. Neden titriyorsun? Buradayım, dedi korsar. İnce belini kucakladı. Hamalel bana kötü rüyalar getirdi, diye karşılık verdi Odalisk. Rüyamda Caurlar gece kalene saldırıp seni öldürdüler. Surlardan kendimi fırlatmak istedim ama yapamadım. Esir olmuştum. Bir Hristiyan beni kollarında tuttu. Maşallah, korkunçtu. Korkmayın, dedi korsar. Kur'an yalnızca kuşların uçabileceğini söylüyor. Ve kimse bu kaleye kanatsız giremez. Ama şaşırsak bile, korkacak bir şeyin yok. Şimdi üzerinde yattığımız bu Osmanlı altında bir fitil döşeli. Ve bu fitil doğrudan barut odasına gidiyor. Her şey kaybedilirse, bu gece lampasıyla fitle dokunmak yeterli. Tüm kale ve düşmanlarımız havaya uçar. Ah, ne teselli edici bir düşünce, diye iç çekti Azrail. Dudaklarını yumuşakça korsarın yanaklarına bastırdı. Ve tekrar uykuya dalar gibi oldu. Gece lambası tripodunda titreyerek gölgesini çoğaltıyordu. İzleyiciler kapıların önünde horluyordu. Aniden Azrail koltuğundan çığlık atarak begi sürükledi yanına. La illah, illallah. Cinlerin gürültüsünü duymuyor musun, diye ağladı. Tüm uzuvları titriyordu. Beg etrafına korkuyla baktı. Dışarıda fırtına güçleniyordu. Hava hortumları gıcırdayıp sallandı. Rüzgar zirvelerin kiremitlerini kopardı, minarelerin kubbelerine fırlattı. Yıldırım çaktı, gök gürültüsü kayaları titretti. O görünmez varlıkların nasıl uluduğunu duyuyor musun? Güçlü bir elle parmaklanan pencereleri. Allah'ın gölgesinde, duyuyorum onları, diye mırıldandı titreyen korsar. Çılgın gözlerle etrafa bakıyordu. Merhamet, merhamet, çekilin, kötü ruhlar, diye bağırdı Azrail. Dağınık saçlarıyla yere çöktü. Çıplak kolları geniş açıldı. Güneş ışınlarıyla kırbaçlanacaksınız. Karanlık sizi yutacak. Caurlara gidin, onları işkence edin. Kanatlarınızı kırın, sınırımızın yarım ay boynuzlarını. O boynuzların yanından koşarken dönerken, nasıl gözleri parlıyor. Allah'ın gölgesi bizi koru. Ateşli gözleriyle bakmasınlar bize. Büyük, güçlü adam, titreyerek yüzüstü Azrail'in yanına yattı. Kendini onun örtüsünün ve uzun akan saçlarının altına gömdü. Batıl inançlı dehşet erkekliğini çalmıştı. Çocuk gibi titriyordu. Duydum. Nasıl mırıldandıklarını duyuyor musun? Hızlı ve yüksek sesle tekrarla. Naaman'ın duasını et. Kulaklarını kapat ki duymasınlar seni. Söyle. O anda korkunç bir rüzgar cam panellerden birini kırdı. Serbest giren hava ağır perdeleri ileri geri saladı. Lamba titredi. Onu görüyor musun? Diye bağırdı Azrail. PST. Oraya bakma. Gözlerini açma. Yüzünü sakla. Yanıma eğil. Üstüne örtün. O Asasel. Ölüm meleği. Soğuk iç çekişini hissediyorsun değil mi yanağında? PST. Koru kendini. Belki seni görmez. Korsar Beg, Azrail'in giysisine sarsılmış halde tutundu. Yüzünü elleriyle kapadı. Ne istiyorsun? Diye bağırdı Azrail, görünmez bir ruha seslenir gibi. Siyah gölge, mavi parıldayan ateş gözleri, kim için geldin? Burada benden başka kimse yok. Korsar Beg eve dönmedi. Sonra gel. 1 saat sonra gel. Varlık, varlık, siyah varlık. Allah ezsin kafanı toz içinde. 1 saat sonra gel, sonsuza dek lanetli ol. Korsar gözlerini açmaya cesaret edemedi. Azrail yarı üzerine eğildi. Onu ölüm meleğinin gözünden korumak için. Çık, aç. O anda yıldırım kaleye çarptı. Dağın tabanına kadar sarsıldı. Gök gürültüsü trompet gibi, cehennemi çağırır gibi, gökyüzünde çınladı. Diye bağırdı Azrail. Ve korsarın üzerine çöktü. Kollarıyla onu sardı. Gök gürültüsü sönesiye dek öyle kaldı. Sonra nazik bir yağmur bakır çatıya damlamaya başladı. Fırtına yavaş yavaş geçti. Pencerelerde inleyerek söndü. Uzak ormanlara karıştı. Azrail başını yumuşakça kaldırdı. Etrafına baktı. Gitti, diye fısıldadı, neredeyse duyulmaz bir tonla. Dedi ki 1 saat içinde dönecek. Korsar, 1 saatin daha var. 1 saat, diye tekrarladı korsar hafifçe. Azrail, nerede saklıyorsun beni? Saklayamam. Asasiel kaçınılmazdır. 1 saat daha, ve o zaman seni alır. Onunla pazarlık yap. Ölüleri almak zorunda, yüzlerce kölemin kafasını keserim ona. Kan, hazine, dualar ve yanan köyler vaat et. Her şeyini versem, yeter ki hayatımı geri versin. Çok geç. Rüyamda kılıcının 2'ye bölündüğünü gördüm. Günlerin sayılı. Hayır,
Tek bir şans var. Sadece bir engelleme yolu var, kan meleğini. Ölülerden yalnızca biri seninle isim değiştirse. Asasiel onu senin yerine götürür. Ah evet, ah evet, diye kekeledi güçlü adam. Korkudan kendini kaybetmişti. Benimle isim değiştirecek ölü bir adam bul. Büyüleri biliyorsun. Git, mezardan birini çağır. Ona her şeyi söz ver, kim olursa olsun. Adımı vereceğim, onun adını alacağım. Git, hayır, sen de gelmelisin. Kaftanını çabuk sar. Silahları burada bırak. Ruhlar keskin çelikten korkmaz. Kale duvarlarının altındaki kilise bahçesine ineceğiz. Tripoda ambergris ve boraks yakacağız. Sihirli asayı en yakın mezara fırlatacağım, orada yaşayan sana görünecek. Ruh ortaya çıktığında hareketsiz dur. Ama ona doğru ilerle ve 3 kez yüksek sesle bağır. Benim için öl. Ve ruh kaybolacak. Asasiel seni artık rahatsız etmez. Ama sen de yakın olacak mısın, diye kekeledi Korsar. Odalisk'in kolunu sıkıca kavradı. Sanki ölüm bırakırsa hemen yakalayacakmış gibi korkuyordu. Evet, yanında olacağım. Ama acele et. 1 saat. Kısa bir süre. Korsar hızla üst giysisini sardı. Kırık cümlelerle bir duanın başlangıcını okumaya çalıştı. Ama sonunu hatırlayamıyordu. Nöbetçileri uyandırma, dedi Azrael temkinli bir şekilde. Büyünün gücü, eğer yaşayan bir ruhla karşılaşsak bozulabilirdi. Atları kendimiz eğerleyip gizli yollardan ineceğiz. Bu arada tek kelime etme. Arkana bakma. Beg hazırdı. Yalnızca kürklü kaftanını giyiyordu. Odalisk Panter'e seslendi. Canavar halının üzerinden kalktı. Arka bacaklarını yere bastırdı. Titreyen adamın diğer tarafına geçti. Oğlum, bizimle gelip nöbet tutacaksın. Vahşi bir canavar gibi, bizi savunacaksın. Hanımefendisinin sözlerini anlamış gibi Panter ayağa kalktı. Koluna ön patilerini koydu. Titreyen adam diğer taraftan ona sarıldı. Kale duvarlarının altındaki Türk mezarlığı, servi ağaçları arasında. Sarıklı mezarlar tabut benzeri levhalarıyla öne bakıyordu. Korkunç beyaz, koyu ağlayan servilerin arasından. Yaklaşan ayak sesleri gri bir kurdu korkuttu. Mezarlar o ıssızlığın tek sakiniydiler. Son yağmurdan bu yana bulutlar dağılmıştı. Koyu mavi gökyüzü elmas yıldızlarıyla görünüyordu. Yapraklardan yağmur damlaları süzülüyordu. Zaman zaman fırtınanın uğultusu hala hafifçe duyuluyordu uzaktan. Dağ tepelerinde yıldırım titreşimleri, her şeyi bir anlığına beyaza boyayarak. Yıldırım bu bölgeye yalnızca 2 renk verebilir, beyaz ya da siyah. Gece şekilleri gizli patikadan kilise bahçesine ulaştı. Mezarlar arasında atlardan indi. Azrael her 2 atın dizginlerini Oglan'a verdi. Çeneli, kurnaz canavar orada kaldı, her 2 homurdanan atı bir çöme gibi tutarken. Müslüman süvari ve Odalisk yüksek bir cenaze tepesine tırmandılar. Sökme mezar taşı ağlayan söğüdün sarkık dallarından zar zor görünüyordu. O taşın altında bir kölenden fazlası yatıyor olmalı, diye fısıldadı Azrael titreyen atlıya. Ve sihirli tripodunu mezara yerleştirdi. Toz halindeki ambergris ile fosforlu bir peletle boraks tutuşturdu. Titreyerek mezarın etrafına beyazımsı bir parıltı düştü. Uzakta hafif bir hışırtı duyuldu. Korsar'ın atı kişnedi huzursuzca. Neydi o, diye sordu Korsar. Cinler, diye yanıtladı Azrael. Arkana bakma. Sihirli asasını kaldırdı. Mezarın üzerinde anlaşılmaz sözler seslendirdi. Seni huzursuz ruh, emrimle ortaya çık. Nerede olursan ol, cehennemin karanlık ağaçları altında ya da avurilerin bahçesinde. Ateş zincirlerinde uzanıyor olsan da gül yataklarında, sesimi dinle. Havada uç, karanlığı dağıt ve önümde belir. Dünyada ölümlü bir form giydin. Görün. Bu sözlerle asasını taş levhaya vurdu. Hemen arkasından beyaz sarmalı çarşafta yüksek bir şekil yükseldi mezardan. Şimdi 3 adım öne çık ve ona konuş, diye bağırdı Azrael Moğur'u şaşırtarak. Sendeleyerek Korsar Beg şekle yaklaştı ve boğuk, titreyen bir sesle bağırdı. Benim adım Korsar Beg. Peki sen kimsin, lanetli ruh? Ben Balasa, diye yanıtladı şekil güçlü bir sesle. Ve oyuncu şekil, beyaz sarmal çarşabın yanında ortaya çıktı. Güçlü yapılı, açık tenli bir adam. Elinde çekilmiş kılıç. Korsar Beg, sen benim mahkumsun, diye bağırdı Türk'e. Adam şaşkınlıkla taşa dönmüş gibi duruyordu. Bir sonraki anda Beg elini silahına götürdü, ama kılıcını orada bulamadı. Öfkeyle atına doğru uluyarak geri fırladı. Kendini yıldırım gibi yere attı. Keskin mahmuzlarını atın yanlarına geçirdi. Ama Oglan dizginleri dişlerinde sıkıca tutuyordu.
At gitmek istedi. Panter ön patilerini yere sıkıca dayandırdı ve geri itti. "Lanet olası canavar," diye kükredi Beg. Köpürerek öfkeyle pantere yumruğuyla vurdu. Ama canavar halteri önce sağa sonra sola çekti. Atı durdurdu. Sıçrayıp koşarak korkuttu ve geri döndürdü. "Bu canavarla konuş, Azrael," diye bağırdı Beg. Döndü ve en sevdiğisini aradı. Ve onu Balassa'nın göğsünde yuvalanmış halde izledi. Kar beyazı kolları genç Macar'ın boynunu sarıyordu. Aynı anda etraftaki ormanlar canlandı. Pusudaki Macar askerleri hızla öne çıktı. Beg atından kopardı. Yere zorla yığıldı. Taşlarla kendini savunmaya çalışırken bile. "Lanet olsun," diye inledi yenilmiş serbest. Saldıran filolar sırrın içinden geçerek kaleye ilerledi. Bir saat sonra yanan sarayının ışığıyla görebildi Azrail'i. Balassa'nın arkasında biniyordu. Rahatsız Beg'e bakmayı bile küçümseyerek.